Arkadaşlar karşımda işte en çok beklediğiniz nefis, müthiş rapçilerden Masaka. Hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. Vallahi çok teşekkür ederim geldiğin Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Türkiye'desin. Türkiye'deyim. Tam Yeni geldik. Aynı anda yakaladım ben de seni Eyvallah, burada. eyvallah. Vallahi süpersin. Bugün gördüğünüz gibi sularda akıyoruz abi. Çok bugün. değişik bir ortam, evet. Güzel yani. İstanbul Boğazı'ndayız. Değişiklik lazım bazen. Aynen abi. MSI teknesindeyiz. Sağ olsunlar. Burada güzel bir yolculuk yapacağız. Hem de Masaka'yla bol bol hem müziğiyle alakalı hem de gerçekten çok merak edilen sesiyle alakalı sohbet edeceğiz. Evet. Abi biraz seni tanımak istiyorum aslında ben. Bilmiyorum, belki çok klasik bir soru ama Türkiye doğumlu musun? Almanya doğdum. doğumlusun. Berlin'de doğdum. Berlin-Kreuzberg. doğumlusun. Berlin-Kreuzberg. 35 senedir oradayız. 35 yıl. Evet. Büyük bir ailenin içinde yetişmiş bir vatandaşız. Bir vatandaşsınız. Aynen öyle. Süper abi. Şimdi senin raple tanışma hikayen, ilk başladığın nokta kaç yıl öncesine dayanıyor? 12-13 yaşındaydım ilk rap'i dinlediğimde. 12-13. Hatta yok, daha erken bile olabilir. 10 yaşında falan aşağı yukarı. İlk duyduğumuz böyle Wu-Tang falan, onları dinliyorduk. Şaşırdım, bu nasıl müzik türü. Yani ondan önce zaten hep böyle sokakta bokluk yapmak peşindeydik yani. Sonradan işte bu tarz müzikleri duyunca yani Wu-Tang var, ne bileyim Tupac'ın müzikleri dinlediğimizde yani bizi bayağı bir etkiledi. Dedik ya bu tarz nedir yani, adamların ne anlattığını biz anlamıyoruz da mesajı yine bir türlü alıyorsun. Yani elinde sonunda yani sana dokunuyor. Şey bu adam geçiyor. sokaktan anlatıyor yani. Biz onu alıp mutlaka bizim yaşadıklarımızı da ileriki zamanda biz de bunu yapacağız diye bir karar vermiştik yani. O yaşta bile bu kararı vermiştik çünkü beni gerçekten çok etkilemişti. Yani bu adamların bir anlattıkları var, isyanını duyuyorsun. Tam olarak yani net birebir anlamıyorsun da sonuçta yani o en son mesajı bir türlü veriyorlardı yani. O kadar profesyonel işlerle. Şimdi seninle ilgili bütün genel olarak bana en çok sorulan sorulardan biri hep işte senin çok sert bir insan olduğun, yani işte neler yazdıklarını hayal edemezsin o Instagram'da gelen sorulara. Şimdi rap bir müzik, Evet. Müzik, sertlik, bunların ikisinin bir araya gelmesi, yani senin bakış açından nasıl? Aslında bizim Ya, bakış açımız çok önemli değil. Şimdi yani biz istersek çok sert oluruz ama karşımdaki insan merhametliyse ve aklı başı yerindeyse ona göre biz de şey oluruz yani, yufka yürekli oluruz, onda sıkıntı yok. Ama biraz böyle şu abartılma konusunda rahatsızlığımız var. Yani Masaka onu kesiyor, onu yiyor, öyle bir şey yok. Yani sonuçta okuduğumuz yorumlar olsun, paylaşılan sayfalarda yani rap siteleri olsun, yani bayağı bir abartılı. Biz bundan rahatsızlık Yani duyuyoruz. aslında merak ettiğim, hani genç yaşlarda bununla tanışıyorsun ama bu tanıştığın müzikle hani senin bakış açından nasıl hislerle tanışmıştın? Ya şimdi şöyle bir şey var. Şey konusuna gelelim yine. Biz burada yani İstanbul'da doğup büyümüş insanlar değiliz yani. Direkt Kreuzberg, Berlin. O zamanlarda çok böyle yabancılık düşmanlığı vardı. Yani bir baskı vardı Alman kısmı tarafından. Mecbur bir sertlik ister istemez bir vücuta yani bir işliyor. Yerleşiyor. Yani mecbur ben böyle olmam gerek ki ben beni ezdirmem. Şimdi çoğu kişi diyecek ya o kadar mutsuzsanız, rahatsızsanız niye o ülkeden gitmiyorsunuz? Bunun tek bir sebebi var. Beni bu ülkeden kovmak isteyen varsa ben inadına kalırım. Yani senin istemenden ben çıkmam. Yoksa yani tabii ki çoğu kişi haklı. Niye gitmiyorsunuz madem o kadar şikayetçisiniz falan filan. Gerçekler bu ki gerçekten yani şu Nazi dönemi, bunların hepsini atlattı. Kreuzberg'de yani çoğu belgeseller de var. Çete kurumları olsun yani dövüşler, kavgalar, silahlı vuruşmalar, bunların arasında biz büyümüş insanlarız. Evet. Yani biz gözlerimizden çoğu şeye şahit olduk. 50'ye gruplar birbirine, biz daha çocuğuz yani, izliyoruz bunları. Bunlar kim ölecek, kim şey yapacak, film gibi bunları izliyorduk biz zamanında. Böyle bir dönemden biz gelmişiz. Yani o yüzden insana işliyor ister istemez. Ama dediğim gibi yani biz hayvan da değiliz, canavar da değiliz. Sonuçta yani benden samimi olan birisi varsa karşında aynı samimiyetliğin 10 katını geri alır. Harika abi. Yoksa yani böyle sert, yok onu vuracak, onu kesecek falan filan, öyle bir şey yok. Anladım.
Şimdi tabii bu dönemlerle raple tanışmanız, rap'in size getirdikleri ve sizin kendinizi tanımanız. Yani ilk hani mikrofonun başına geçip ilk kaydını yaptığınız zaman sesin nasıldı? Ya Onu merak çok ediyorum. böyle şimdi tam o şey zamandaydı bu. Sesin yeni gelişiyor böyle, daha kendi sesini hiçbir yerde duymamışsın. Telefon bile yok. O zaman da yani desem böyle kayıt almışsın ya da bir şey kayıt almışsın. da yok, bir şey de Tabii yok. tabii hiçbir şey yok. Tabii ki bir rahatsızlık duyuyorsun. Sesine ilk başta her insanda vardır bu yani. İlk böyle bir kayıt alınca bir garip oluyorsun diyorsun. Ya bu Neyi benim kaydetmiştin sesim. hatırlıyor musun o zaman? Neleri Ya şimdi bir kaydediyordun? albüm çekmiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Dediğim gibi onlardan biz etkilendik. Bir de bizim Kreuzberg'den, Berlin'den zaten Türkçe rap'in kaynağı oradan geliyor. Türkçe rap orada başlatılmış. Kartel olsun, Islamic Force olsun, rahmetli Bobby'nin yaptığı işleriyle biz bayağı etkilendik. Dedik biz de bu şekilde kendimizi ifade etmek istiyoruz. Yani sokakları biz bu şekilde anlatmak istiyoruz. İlk yaptığım albüm Hüsran'dı. Öyle yani mi? aynen albümü kaydettikten sonra o zaman tabii bilgisayar, yanımızdaki arkadaşlar göya işi biliyor da hepsi yani amatör. O albüm yandı. Yani kaç 13-14 tane parçam mı ne yandı gitti. Yani ne hatırlayabiliyorsun? Yayınlanmadı mı hiç? Yayınlanmadı yani Yayınlanmadı. işte. Tabii Hüsran bölümü o zaten yani. Yoksa Siz kendiniz yayınlansa- mi yok bunu yayınlamayayım dediniz yoksa? Yok yok, bilgisayar yandı, Ha, bilgisayar kayboldu. yandı, hakikaten bilgisayar. Tabii. Yani eskiden öyle durumlar çok oluyordu. Bilgisayarlar daha çok modern değildi. Doğru. Mac daha yoktu o Yoktu zamanlarda. Öyle ilk albümümüz öyle göt oldu yani. Ya ama sonrasında tabii ki bu iş devam ediyor, gelişmeye başlıyor. Yani hep şimdi senin ses rengin bugün yani Türkiye'de şu an duyduğum rapçiler arasında en farklısı bence. Çünkü diğer seslere göre en kalın ses rengine sahipsin. Ve gene sorulan sorular arasında hani bunu bilerek mi böyle yapıyorsun yoksa Şimdi böyle bak, misin? Bu çok kritik bir soru. müzik- Herkes merak ediyor. Müziklerde tabii ki isteyerek bir üstüne basarak biraz daha ağır söylüyoruz. Biraz daha bastırarak söyleyince tabii ki ses biraz daha böyle volumlu çıkıyor, biraz daha kalın çıkıyor. Hatta çoğu zaman prodüserlerle ufaktan tartışma ya diyor biraz daha şey yapsana normale bastırmayarak. Yani biz orada kendimizi kaybediyoruz bazen. Doğru. Ama yani genelde mikrofonun başına geçince biraz daha bastırarak, Bastırarak aynen biraz daha sert söylüyoruz. Yani rap olmasa rock yapacağız. Bu belli. Öyle mi? Yani öyle düşünüyorum. Peki başka müzik türleriyle uğraşıyor musun? Dinliyor musun? Veya söylediğin oluyor mu? Yok söylediğim olmuyor da tabii ki kulağıma güzel net müzikler gelince, şimdi isim olarak tam söyleyemem de gelince dinleriz tabii. Genelde böyle ses olmayan, yani altyapı sırf olan psikodelik şeyler olur. Enstrümantal gibi Tabii biraz. tabii yani biraz böyle space şeyler, yani seni alıp başka bir yere götürecek şeyler oluyor. Dinleriz tabii ki. Ama şimdi kendimi bildim bileli şimdi müzik bulayım da açayım da dinleyeyim, o yok. Eskiden de artık o rap. Dinlemiyor musun hiçbir şey? Genelde vaktimiz bile olmuyor o Vaktimiz şey. olmuyor. Kendimiz ürettiğimiz için pek vakit bulamıyoruz. Peki bu üretim dönemi nasıl oluyor? Birazcık da aslında geçmişte de kıyaslamanızı da istiyorum. Şimdi Evet. ilk zamanlar başladığındaki mikrofon önündeki durumunuz, şimdi şu anki mikrofon önündeki durumunuz. Çünkü ben Evet. katliam projelerine bakıyorum. Ya kusursuz projeler. Şu anlamda Eyvallah. çok güzel şarkıcılar arda arda diziliyor. Sesleri çok güzel diziliyor. Müthiş bir uyum var. Mesele bu kadar insanı bir araya toplamak değil, güzel bir uyumla sunmak aslında. Bunlarda Çok nelere üst- dikkat üstün- ediyorsunuz? Siz nasıl kendinizi bunda ayarlıyorsunuz? Yani mesela? şimdi bu 10 rapçi, 15 rapçi bir araya getirince tabii ki şeye bakmıyoruz biz. Bu isimle bu isim uyar diye bir şey yok. Orada yani büyük bir takım olarak, team Takım olarak bilgisayarın başında, stüdyonun içinde yani bunu dinleye dinleye bak bundan sonra bu gelse bu olur yani şeye bakmıyoruz. Bu çok iyi. O yüzden bu isim de çok iyi. İsimlere bakmıyoruz. Tamamen flow'lara bakıyoruz. Uyum sağlıyor mu? Onun mixleri uyuyor mu? Bu tarz şeylere daha çok dikkat ediyoruz. Yani ve gerçekten günler, haftalar geçiyor bunu tam böyle oturtturmak için. Yerine göre yani biz stüdyodan çıkıyoruz, bir hafta stüdyo gelmiyoruz. Prodüserlarıma ben bakıyorum yani stüdyonun içinde adamlar resmen dövüşmüş gibi. Of. Savaştan çıkıyor yani, adam ter içinde çıkıyor. Yakaladım diyor. Tamam. Bak böyle uyacak. Dinle, öyle biz karar veriyoruz. Yani gerçekten çok böyle yoğun bir çalışma oluyor üstünde. Sıralamalar değişiyor mu peki? Mesela atıyorum APO 2. numarada da sonra o mixle beraber acaba Tabii APO ki. gibi Tabii yani. ki, tabii Uyum ki, tabii için ki. tabii. Aynen. Son Genelde kararı
onları en son mix bitince veriyoruz. O ondan uyuyor mu? Ondan sonra hızlı flex söyleyen mi uyar? Yavaş söyleyen mi uyar? Bunların hepsine dikkat edip şey yapıyoruz. Yani üstüne gerçekten çok yoğun Ama çalışıyoruz. yapımcılar yıkılıyorlar artık herhalde. İçeride bitiyorlar. Prodüsörler. Ya prodüserler dediğim gibi yani dövüşten çıkmış gibi oluyorlar bazen. Ya da beat yaparken yani biz öbür terasta takılırken takılıyoruz, içiyoruz, yiyoruz falan filan. Adam içeride resmen dövüş etmiş. Of. Belli. Kan ter içinden Yorulmuş geri artık, çıkıyor. bitti, Aynen. süper. Peki abi, sesini ilk kullandığın zamanla bugün arasında neleri öğrendin? Ya şimdi eskiden biz kayıtları alınca mikrofonların kalitesi iyi değildi. Ucuz mikrofonlarla yani bir tane ses kaydı alınca yetmiyordu. Üstüne 4 tane, 5 tane, 6 tane dolu gelsin diye. Şimdi öyle şeylere gerek yok yani. Kullandığımız şeyler Neumann'lar, Avalon'lar en pahalı aletleri kullandığımız için yerine göre tek kanallan da işi bağlayabiliyoruz ama eskiden mümkün değildi. Mümkün değildi. Ucuz mikrofonlar o kaliteyi yakalayamıyordun. Millet anlayamıyordu. Dolduracaksın ki daha böyle bir baskın gelsin ses. Onlar şimdi Çok daha kolay ortadan tabii. kalktı aynen olsun. Ya, peki sen kendi sesinle ilgili değiştirdiğin bir şeyler var mı? Yoksa hep aynı mı yani? Ve Diablo zaten bir o ayrı bir... Diablo karakterinde tabii ki değiştiriyoruz. Sırf autotune'da değil, daha çok pitch tarafından biz çalışıyoruz. Yani autotune da Sesi kullanılıyor. değiştirerek, biraz Tabii tizleştirerek ama kullanıyorsun. bunu nasıl bir şekilde biz karar verdik? Yani sonuçta bir insan sesine benzemesi gerek. Yani tamam inceltirsin, robot sesi gibi olur, garip gelir. Belli olur üstünde çalışıldı. O belli olmaması için bir süre bayağı bir uğraştık. Yani bu bir ayrı bir karakter şekline getirmemiz gerek düşüncesinden sonunda oturduk. Şimdi iki şey soracağım. Bir tanesi eğitimle alakalı. Bir tanesi de bu Diablo ile alakalı. O kapıya girmeden önce şu eğitim kısmını halledeyim, sonra Diablo aşamasına geçmek istiyorum. Müzik eğitimin var mı abi? Bir Yok. eğitim aldın mı? Yok, sıfır. Hani Yani kendini zaten eğitiyorsun. Tamamen kendini Ya eğitiyorsun. tabii ki şimdi dinliyorsun. Diyorsun bir dahakine daha iyi olmam gerek. Yani eski parçalarını dinliyorsun. Diyorsun yok artık böyle olmaz. Bu şekilde yapsam daha güzel olacak. Kendini eğite yıllar geçtikçe kendini öğreniyorsun. sesinle ilgili hiç sorun yaşadın mı? Sıkın yani böyle kısıklık, ne bileyim bir problem. Ne şekilde yani? Yani atıyorum sahneye çıktın bir şeyler Ya söylüyorsun. sahnede performansımız çok rahat yani. Bir saat rahat, 2 saat rahat bir şekilde performansımı söylüyoruz. Tabii ondan sonra inince bir 2 kilo vermiş oluyoruz. Yorgunluk tabii, Evet, tabii, enerji tabii. harcamasıyla. Aynen. Müthiş. Zaten o adrenalin seni götürüyor yani sonuna kadar götürüyor. Yani o parçalar şimdi stüdyoda çalışınca bir ayrı his alıyorsun. Sonradan bitince YouTube'da ya da dijital platformlarda dinleyince ayrı bir his alıyorsun. Sahnede çok ayrı bir his alıyorsun. Yani belki 5 senelik tanıdığın kendi parçan sana bu sefer yeni gibi geliyor. Yeni gibi geliyor. Yani başka çünkü bir şey. oranın basları, milletin yani çoğu Evet. zaman oldu yani parçayı söylüyorum, söylememe bile gerek değil, fanlar söylüyor. Söylüyor. O hissi alınca tabii ki sen bir tavan yapıyorsun. Yani oradan 2 saati 4 saate bile uzatabilirsin rahat bir şekilde. Müthiş güzel. Bakıyorum belki daha önceden yapıyordun ama son parçalarında özellikle böyle melodik nakaratlar var. Okuduğun şeyler de var. Evet. Diablo'da da çok kullanmışsın. Evet. Son katliamda da var. Genelde Diablo'da genelde kullanıyorum. Yani ben merak ediyorum hani günlük hayatında da böyle türküler falan mırıldanıyor musun? Yani sadece raple mi? Rap'le ya. Gerçekten mi? Aynen, Hiç başka bir rap'le. müzik Yok falan. yok. Bu aralar birkaç senedir hiç yok. dinlemiyorum yani. Anladım. Ne bileyim abi belki ileride bir tane böyle keyfine bir türkü söylersin, bir şey yaparsın. Hiç öyle bir şey yok. Bilmiyorum. Ve açık kapı hafif bırakalım. Tamam peki süper. Şimdi bu Diablo tarafına biraz geçmek istiyorum. Şimdi Diablo'da farklı bir karakter. Bugün mesela kardeşime anlattım. Kardeşimin rap müzikle hiç bilgisi yok. Dedim ki bak işte Masaka ile röportaj yapacağım. Ama Diablo diye bir karakter daha var. Evet. Yani neden Diablo var dedi mesela. Neden Diablo var abi? Neden Diablo var? Çünkü elinde sonunda müzik sırf müzik dinlemek değil, entertainment de var işin içinde. Yani sen Süper. bunu nasıl paketliyorsun, nasıl sunuyorsun? Her zaman düşünmüştük zaten biz aramızda ikinci bir karakter. Yani kendini pislemeye hazır olan bir karakter. Yapmak istiyorum diye. Onun o aralar bir PR çalışmasını yapmıştık. O şekilde zaten piyasaya sunduk yani. Bugünden yarın olmadı demedik. Çok ilginç. Yarından sonra bir Diablo var. Yarından O sonra şekilde bir Diablo. olmadı. Ya bunun 3-4 tane kapısı var açtığımız. Zaten başka röportajlarda anlatmıştım. Belirli sebepler vardı, bunları yaptık. Bir de bunun bizim şimdi hala götüren yani ve çok önemli nokta daha var. Şimdi bu plak şirketleri var.
büyük, dünyanın en büyük plak şirketleri var. Evet. Genelde böyle kurt yuvası olmuş oralar. Yani adam sana parayla seni istediği gibi yönlendirebiliyor. Dünyadaki müzik şirketlerinden bahsediyorsun. Dünyadaki değil mi? müzik şirketleri. Hepsi böyle yani aslında diyorsun. Genelde Sistem hepsi bu böyle şekilde yani. yürümeye Genelde en büyüklerinden de çalıştık yani. Universal olsun, Sony olsun, burada DMC olsun. Şimdi karşında neyse onları şey yapmayayım da karşında bazı insanlar oturunca yani bir masada oturunca zaten anlıyorsun bunlar normal kafada olan insanlar değil. Tamamen seni yutma, bitirme kafasında. Allah Yani Allah. parayı veriyor, seni şey gibi kullanacak. Her şey. Tabii biz şimdi kendimizi kolay kolay yedirmeyiz. Yani açık söyleyeyim kim olursa olsun bir türlü bunun başka bir yolunu da buluruz. Şimdi ben sana şirketle anlaştım. Misal sen büyük bir şirketsin, dünya çapında şirketsin. Benden bir albüm istiyorsun. Evet. Diyorum tamam 12 parça için anlaşalım. Ben imzamı atıyorum. Ne olarak imzamı atıyorum? Murat İlhan orada önemli değil. Bak bu bilgi rapçiler için de çok önemli. Artık sonradan şirketler üstümüze gelebilir ama sıkıntı yok. Yani Güzel. hiçbir türlü sıkıntı Güzel, yok. çok güzel. Ha. Hani ben şimdi Murat İlhan'la burada imza atsam bile sonuçta Masaka olarak imza atıyorum. Bakıyorsam sen benim üstüme çok geliyorsun ya da bana böyle sana bu tarihte bunu çıkartacaksın, mecbursun. Beni böyle sıkıyorsan ben bunu başka türlü tepkisini alırsın. Bu yoldan çıkış nedir? Şimdi siz bir bekleyin diyeceksin. Masaka'nın arkasına bir tane H koyarsam o anlaşmadan ben çıkmış olurum. Bir dahaki parça Masaka. Masaka olur. Ha, çıkartırsam çok rahat bir şekilde sizi de bekletirim. Yani bana haftaya çıkacak diye stres yapıyorsam ben sizi 3 ay bekletirim. O arada Masaka'la çıkartırım. Bu Çok iyi. yöntemle de Diablo 63 ile şey yapabildim. Yani ben buraya imza atabiliyorum. Çok iyi. Öbür şirkete de Diablo olarak imza atabiliyorum. İki taraftan da sıkıntı yaşamadan yolumuzu yürüyoruz. Abi süper. Buraya bir müzik. Bir müzik buraya. Abi güzel. Şimdi benim sende gördüğüm yani yaptığın müzikte gördüğüm genel bakış açında gördüğüm mesela bundan tahmin ediyorum yaklaşık bir 7-8 ay önce bir analiz yaparken bahsetmiştim. Dedim ki bilmiyorum ama yıllarca hep popçuların veya farklı müzikle uğraşan Türk müzisyenlerin dünyada çok başarılı olacağına inandık. İşte şöyle başarılı olacak, dünya çapında ses getirecek inandık ama ben gördüğüm kadarıyla diyordum ki bu soundla, bu beceriyle bizi rap müzik yapanlar dünyada bir noktaya taşıyacak. Ben buna inanıyorum dedim. Bir kısacık süre bile geçmedi aradan. Bir baktım ki senin Snoop Dogg'la bir feat'in geldi. Yani bu benim açımdan şu, bir bakış açısı bu. Yani sırf Snoop Dogg'la değil, o aralar biz 6ix9ine'la da parça çıkardık. Değişik projelerimiz var. İleride de yani elimizde tuttuğumuz birkaç proje daha var. Sırasını bekliyoruz. Şimdi başka projeler var. Onları hepsini üst üste vermek istemediğimiz için dünya çapına açılmak çok önemli. Yani misal olarak şimdi Amerika'dan şirket olsun, rapçiler olsun bu ülkeye bakarsa derse bak bu ülkeden bu insanlarla çalışmış insanlar var. Burayı daha ciddiye alacak. Daha ciddiye alacak. Yani yok siz daha beşiktesiniz kafasından gelemezler. Çünkü elinde sonunda belirli insanlarla, isimlerle çalıştıktan sonra bu işin çerçevesini de büyütmüş olursun. Bu sırf rap konusunda dünya çapında değil, genelde rap'in çerçevesini büyütmek istiyorsan biraz farklı isimlerle de çalışman gerek. Yani pop olsun, değişik kısımlarda rock olsun, heavy metal olsun bunlarla çalışınca tabii ki yıllardır heavy metal dinleyen adam da diyecek ya ben rap'i sevmiyordum da bak bu parça güzelmiş. Ne oluyor? Gözler bu sefer rap'e düşüyor. Orada rap'te sırf Masaka yok. Orada bir ton isim var. Onu sevmez, onu sever, ne oluyor? Çerçeveyi büyütmüş oluyorsun. Yani biraz bu işi daha dünyaya, piyasalara, kategorilere taşımak istiyorsan farklı insanlarla, farklı müzik tarzlarla birleştirmen gerek diye biz böyle düşünüyoruz yani. Yoksa rap hep aynı yerinde sayıklar, dönüp durar. Aynı hep insanlar. aynı rap sevenleri dinler. Hiç de yayılmaya bir faydası olmaz. Belki de bir süre sonra... Yani biz bunu dava olarak şey yapmadık. Biz rap'i yayacağız falan ama elimizden geliyorsa sevdiğimiz sanatçı ben çocukken Snoop Dogg'u dinliyordum. Şimdi bu yaşa geldiğimde ve onunla beraber bir parça, klip yapabiliyorsam ne mutlu bana. Muhteşem bir şey. Ama bu bakış açısının sonucu. Ben genelde Türkiye'de birçok müzikle uğraşan, sadece rap değil, müzikle uğraşan kimselerin bu kadar güzel müzik endüstrisi düşüncesine sahip olduğunu görmüyorum. Dediğiniz gibi biraz önceki gibi yani böyle bir davaymış gibi bakıyorlar ama davanın ne olduğu belli değil tam olarak. Yani bir anlamı var mı, bir işe yarıyor mu o da belli değil.
dava diye bir şey yok. Sonuçta bu müzik, yani müzikte dava, yani hangi dava olduklarını biz de anlamadık. Bak autotune Evet, çıkınca millet bunu çok büyük davaya bağladı yani. Nasıl olur autotune, rapçiler robot mu, bu ses nedir falan filan. Bu şekilde millet Girdi. karşıladı. Aynen. Şimdi herkes autotune diyor. Yani demek ki bir yeni deneme varsa ve autotune da yeni çıkmış bir şey değil ha. Yani bundan 10 sene, 15 sene önce biz Amerika'daki rapçilerde bunu duyuyorduk. Yani batmadı değil mi rap? Daha da ilerledi, daha da modern oldu. Biraz daha future sound işin içine girdi. Hoşuna gidiyor. O yüzden sabah akşam radyolarda çalıyor. Yani demek ki yanlış bir şey yapmamışlar arkadaşlar. Kesinlikle değil mi? öyle. Zevk meselesi yani. Aynen. Bu arada gördüğünüz gibi şu an sallanıyoruz. İyi miyiz şu anda? Abi bu bakış açısını ben çok seviyorum. Yani çok küçük değinmek istiyorum. Senden izin alarak konuşmuştuk daha önce, sorabilir miyim diye. Evet. Bu mantıkla aynı şekilde çok yakında işte yayınlayacağınız içinde Rain Man'in olduğu fakat sonradan çıktığı projede de. Yani Evet. bu bakış açısıyla baktığınız için sizin için hiçbir sorun yok. Sonuçta her müzik yeteneğine inandığınız, bu Evet. işte başarılı olacağınız insan bu işin içinde olabilir diyorsunuz. Ya Doğru şimdi mu? zaten böyle düşünmüyorsan olduğun yerde sayıklarsın yani. Dönüp durursun, bakarsın ya niye bir yere ulaşmıyor rap. Millet diyor ya madem dava kafasındalar o zaman Türkçe rap ilerlemesi gerek değil mi? Yani nasıl şekilde ilerleyecek? Nasıl ilerleyecek? Misal 1 milyon Güzel. kişi rap dinliyorsa hep o 1 milyon kişi mi dinlesin? Niye 10 milyon kişi dinlemesin? Tüm rapçilere de bir faydası olacak. Yani bayağı bir rapçilerden de tepki gelmişti. Rain Man nasıl olabilir o parçada? Bunu nasıl kabul edebilirsiniz? Şimdi Rain Man kimin neyini ne yaptı? Bu bir. Sonuçta ve adamın üstüne o kadar çok gidildi ki yani o da bir insan, bizim vatandaşımız. Yani sen seversin sevmezsin o ayrı bir konu. Ama yani bu kadar büyük adamın üstüne gitmesi, ben bu bakış açısından düşünüyorum. Kıskançlık diye bir şey var. Yani kıskançlık da bir hastalıktır. Yani sen evinde bir şey başaramıyorsan karşı tarafta bir şey başarmaya çaba veren insanlara da çelme takmaya çalışıyorsan, çünkü elinde sonunda sen bilgisayarın önünde oturuyorsun ya da telefonunda oturuyorsun, yorum kolay, paylaşımlar kolay ama babam sen onu yapacağına sen git bir götünü kaldır, bir şeyler yap. O başarıyı sen hiç hayatında ulaştın mı? Ve bu yorum yapan kişilerin de çoğu Rain Man gibi insan gelip ona dese kardeşim senin nakaratını okuyabilir miyim? 15 tane takla açar. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Yani adam başarılı, eli ayağı düzgün. Yani sonuçta, İzlenmesi çok. aynen. Yani demek ki ortada bir değişik bir şey var. Ya yanlış bir şey de yapmıyor yani. Kesinlikle. Biz anlayamadık yani, adamı bayağı bir soğuttular bu Çok iyi projeden. Biz üzüldük Rain Man'in adına. Güzel çocuk ama nasip değilmiş demek. Bambaşka bir şeye dönüştü. Kendisi Anlıyorum. zaten sonunda dedi. Abi ben bu projeden çıkayım. Siz çok fazla linç aldınız. Çok fazla millet üstünüze gitti. Benim ondan sorunum yok. Millet ne derse zaten boş boş konuşan insanlar var. Yani ben rap dinleyici kitleyi demiyorum. Piyasada eli ayağı tutmuş insanlardan konuşuyorum. Tabii ki. Yani kaç kişiden yorum geldi. Biz şaşırdık evde, yani başka işiniz yok mu sizin? Yani hayatının bir içeriği varsa Doğru. inan ki bana böyle yorumlara vaktin bile olmaz. Düşünmezsin bile. Hoşuna gider, dinlersin, gitmez. Başka bir parça açarsın. Ama demek ki senin hayatın o kadar can sıkıcı ki böyle şeyleri kendine yol almışsın. Ama sizin yine de ben şunu düşünüyorum. Bu bakış açısını acaba nereden kazandınız? Bu farklı bir bakış açısı. Çünkü hani biraz önce Bence anlattınız bir şirketin karşısında nasıl bir iş yapılır. Yani ben çünkü Türkiye'deki çoğu müzisyenin profesyonel nasıl iş yapılır demek istemiyorum. Kimseye biz akıl verecek şey de değiliz ama, ama herkes bunu bir kalbinin kenarına yazsın. Bir şirketin karşısında ezildiğini görüyorsa işte. Evet. ezmeyin beni de söylesin. Evet. Devam yapıyorlarsa neyse o. Yani genel olarak ben her Türkiye'de yaşayan müzisyende hep bu ticaret anlaşmalarındaki başarısızlığı görüyorum. Genel olarak. Evet. Yani bir iş var ve bu işi nasıl acaba, yani çünkü sadece müzik yapmaya çalışarak değil, işin bir kısmında para kazanmak ve bunu iyi para kazanma noktasına taşımak zor bir şey. Bunu da öğrenmek gerekiyor. Bu biraz önce anlattıklarınız bana bunun çok güzel örneklerini veriyor. Ya belki de arkadaşlara faydası olur diye özellikle üstüne bastırıyorum. O faydası olan bölümünü zaten şu an anlatmıştım.
Ya bunu acaba siz Almanya'da mı öğrendiniz? Ya Başka bir yerde mi öğrendiniz bu ticari Ben açık mantığı? konuşayım, biz yıllardır, yani 10-15 senedir zaten biz her türlü ticareti bilen insanlarız. Evet. Yani hiç derinlere de girmek istemiyorum. Yani ticaret konusunda Anlıyorum. bilgiliyiz. O konuyu kapatalım. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var ki, rapçilerin yani mecbur sonuçta bir şey kazanması gerek. Bak, tüm zamanını harcıyor, yerine göre parasını harcıyor, yatırımlar yapıyor, düşünüyor, vizyonunu insanlara sunma derdine düşmüş. En güzel şekilde geri dönüşünü de bekler, değil mi? Yani boşuna bu dünyada menajer diye bir şey yok. Yani. Menajer senin sırf götünü kollama şey değil yani, görevlisi değil. Mecbur sana iş getirir, konser getirir, sponsorlar getirir. Tabii ki bunun ticaret yanı da var. Ona bakmazsan bir 10 sene uğraşırsın, 10 sene en fazla, yani 10 sene de çok. Evet, çoğu kişi yani bir sene sonra çok diyorsa ya kardeşim ben para kazanamıyorum falan, mecbur bunun o bölümüne de bakman gerek, baktırman gerek. Başka türlü olmaz yani. Tüm piyasadaki tüm sanatçılar sonuçta beleşe konsere çıkmıyor, değil mi? Kesinlikle haklısın. Kesinlikle haklısın abi. Süper. Şimdi arkadaşlardan da gelen sorular var. Onları da katacağım araya. Ben Tamam. kendim böyle sohbet havasında yaptım ama hiç aklıma gelenleri önce sana sordum. Hep Tamam, teşekkür o arada ederim. bir sigara içelim mi? O zaman bir mola. Nefesle ilgili sorular var. Hiç nefes egzersizi yapıyor musun? Sporla uğraşıyorsun gerçi ama. Sırf spor. Sırf spor ama Evet, özel bir nefes çalışman var mı yok, hani? Yok. Veya sesle alakalı bir egzersizin, bir şeyin? Hiçbir türlü yani. Yıllarca spor yaptığımız için dövüş sporu yaptım, kafes dövüşü yaptım, Wing Chun yaptım, boks yaptım, fitness yaptım. O yüzden yani bir türlü, yani sigara içtiğim halde yine kendimizi fit tutabiliyoruz. Kondisyonu iyi diyorsun. Evet. Yani sahne kondisyonu 2 saat rahatlıkla program yapacak şekilde. Rahat veririz. Rahatlıkla gidiyor. Hani Bir hafta çalışsak rahat veririz. Şimdi desen bir ısınma Evet, bir haftasıyla aynen. çok güzel. Peki gene arkadaşların sorularını böyle yavaş yavaş geçeceğim hep. Almanya'da Türk rap senin bakış açında nasıl? Ne durumda? ya şimdi Türk rap genelde Türkiye'de dinlenir. Ama şimdi Almanya'da da çok Türk olduğu için, yani genelde biz 60'lı yıllarda bizim anamız babamız çalışmaya geldiği için sırf bizim değil, tabii ki tüm ülkede öyle bir durum var. Onların çocukları doğdu ve onların torunları oldu. O yüzden yani Türkler de çok olduğu için Almanya'da da bir yeri var. Ama bakarsan en çok Türkçe rap Türkiye'de dinlenir. Almanca rap Almanya'da, Amerikan rapi dünyada dinleniyor çünkü dünya dili olarak seçilmişti. Ama Türkçe rap'in burada, Almanya'da doğdu, Kreuzberg'de doğdu, burada gelişti. O yüzden burada daha çok dinleniyor tabii ki. Şimdi konser teklifleri geliyor, o geliyor. Tabii ki bir yeri var orada ama bir Alman dilini kullansan rapte çok daha başarılı olur orada. Ya burada da Almanca raple nereye kadar gidebilirsin ki? Yani dil Ya eskisi gibi değil yani. Eskiden Amerikanca dinliyorduk, Amerikan rapleri dinliyorduk. İlla anlamama, yani o ihtiyacı duymuyorduk. Anlayacağım da o yüzden dinleyeceğim. Şimdi ama gerçekten herkes anlamak istiyor. Ne diyor orada? Hangi rhyme'ları kullanıyor? Kime ne söylüyor? Mesajı ne? Bunu artık öyle bir zamandayız ki herkes gerçekten kendi dilini anlamak istiyor yani. Rap konusunda öyle. Şimdi Türkiye turnesiyle alakalı bir planınız var mı? Vardı. İki tane konser yaptıktan sonra bu korona yani Allah belamızı verdi. İnsanoğlunun belasını verdi. Orada bir durakladı. Şimdi yeniden bir plan yapılıyor. Biraz daha değişik konserler oluyor. Yani onu artık biz kabul edeceğiz mi, etmeyeceğiz mi ayrı bir konu. Sosyal mesafe olsun ya da şu araba sinemalara olurdu ya. Aslında ne güzel olur ya. Ya güzel de şimdi oradaki coşkuyu alamazsın. Yani her şeyde okey diyecek değiliz. Yani biraz daha bekleyeceğiz. Şimdi benim bakış açımdan öyle. Biraz daha beklerim. Gerçek konserimi yaparım. Oradaki o impulsu alırım, o damarda akan şeyi alırım. Böyle arabanın karşısında ya da herkes 1 metre, 2 metre, 5 metre aralıkla o zevki biz alamayız. Doğru, belki haklısın. sevenler alır, haklarını helal etsinler, biraz daha bekleyecekler. Biraz daha bekleyecekler. Evet. Tamam abi, süper. Şimdi filmle alakalı bir hikaye var. Katliam 4'te çok güzel bir klip çektiniz. Ve senin oyunculuğun çok beğenildi. Herkes tarafından. Yani bu sadece rap dinleyenler açısından değil. Bugün işte sabah kardeşim ilk defa sizi izliyordu. Bizi de hani ne kadar iyi oyunculuk falan, kim falan. Şimdi bu güzel bir şey. Bununla ilgili bir devamınız var şu anda. Bir projeniz var galiba. Evet, Bilmiyorum, evet. anlatmak ister misiniz bununla ilgili bir Şimdi şeyler? film için zaten geldik, İstanbul'dayız. 2 ay burada kalacağız. Filmlerin çekimleri yakında başlayacak. Büyük bir
proje. Şimdi tüm Süper. detayları söylemek istemem yani kimler oynuyor. Tabii. Millet gerçekten şok olacak bu Ama konuda. bekliyordur herkes heyecanla şu an. Tabii ama Çok iyi. zamanıyla yani hep yavaş yavaş açıklayacağız kimler var. Filmin konusu ne? Nerede çekileceği söyleyebilirim. Yani Türkiye'de büyük kısmı Türkiye'de olacak. Almanya'da ufak bir bölüm çekilecek. Bir de Hindistan'da bir Hindistan orijinal evet, işte. Evet. Burada Yani orada bir pazarda bir çatışma bir Of. şeyler olacak. Yani büyük yatırım var işin içinde ve gerçekten büyük proje. Yapanlar da, yapımcılar da, senaristler de yani genelde çok profesyonel iş. Hollywood tadını alacaklar inşallah. Harikulade. O şekilde bir şey. Harikulade abi, süper. Aslında birçok şeyi konuştuk, muhabbetimiz arasında konuştuk, onları atlayarak geçiyorum. İşte mesela atıyorum fitler konusunda herkesle fit yapar mısın, yapmaz mısın, kırmızı çizgilerin var mı gibi şeyler. Onu konuştuk. şey yapabiliriz. Ha, öyle mi? Tabii ki. Tabii. Yani herkesle fit Herkesle fit yok. olmaz, Öyle bir şey olmaz. yok. Zaten şimdi biz Katliam projesinde genelde orada yer alan sanatçılar belki hiçbir zaman bir arada düet yapacağını görmeyeceğiz. Bu zaten herkesle fit diye bir şey değil. Bu Türkiye piyasasında ismini duyurmuş, başarılı olan rapçilerin bir projesidir. Orada herkes kendini gösteriyor. Yani fit olarak saymamak gerek bunu. Belki ben orada birinden ben fit yapmam. Anlıyorum. Hatta şöyle bir şey var. Birkaç yer alan MC'lerle ömrümde daha görüşmedim. Hayda. Anlatabiliyor muyum? İlginç. Bir araya gelmedik. Evet. Yani aynı ülkede şimdi olsak bile adam Eskişehir'dedir, Adana'dadır, Antalya'dadır. Bir araya gelmedik. Ne Ama bir mutlu bize, proje. dijital bir dünyadayız Evet. artık. Yani Doğru. o da yollayabiliyor. Ben benim kamera adamları yollayabiliyorum yanına. Ben oraya gitmem gerek kalmıyor. Gerek kalmıyor. Bir araya da yani tabii ki bir arada oturunca daha organik işler çıkıyor. Çünkü o an ter atıyorsun. Doğru. Fikirlerini ona danışıyorsun. O sana değişik bir proje çıkabiliyor. Ama böyle toplu projelerde zor. Feed konusunda da tabii ki herkesten feed yapmayız. Hatta yani bize haftalık, günlük teklifler geliyor. Röportaj konusunda da öyle yani bize aşırı çok teklifler geliyor. İnan çok ince yakalıyoruz yani. Tamam bununla yaparız. Bu Çok şekilde teşekkür yaparız. ederim bu Ne arada. demek? Biz teşekkür ederiz ama inan yani haftalık en az bir 6-7 tane teklif geliyor. Hepsini reddetme zorundayız. Çünkü şu klasik tarz şeylere daha gelemiyoruz. Bakıyoruz bizim işimize geliyor mu ya da güzel bir ortam mı, değişik bir tarz röportaj mı onları kabul ederiz yani. Evet abi. Bu konuda da işte seninle bir arada oturuyoruz. Çok teşekkür anladım. ederim. Gerçekten Eyvallah. çok mutlu oluyorum. Sağ olun. Evet. Sesine nasıl bakıyorsun abi? Özel bir formülün var mı yoksa? Bol bol sigara iç. Ya da formülün yok mu? Yok, hiçbir formülüm yok. Sabahları kalkınca şey içerim. Arı sütü ve ham balı. Artık sese iyi geliyor mu öyle duymuştuk. Balgamı çıkartıyor falan filan. Biz başka açıdan yani alıyoruz. Yok vücutu yeniliyor falan filan işte bir ton yararları var. Ama sese özellikle bakmıyoruz. Özellikle yani. bakmıyorsun. Sporda. Spor. Ha. Maksimum vücuda bakıyorsun genel olarak. Ama zaten aslında ikisi de birbiriyle orantılıdır yani. Şimdi benim 100 tane parçada 100 taneden çok parçam var. Burada da yani bazen oluyor haftada bir tane parça çekiyorum. Yani o parçayı çekerken zaten bir 3 saat 4 saat mikrofonun başında olduğun için Tabii. o ister istemez bir antrenman oluyor. Antrenman. Tabii. Kayıt antrenmanı gibi Aynen, ama sürekli aynen. ses Bir dahakine ne oluyor? Daha rahat oluyorsun. Şimdi 3 ay bir parça çekmeyince mikrofonun başına geçince zorluk yaşıyorsun. Yani istediğin gibi nefesini kullanamıyorsun ama arka arkaya parçalar çekince çok rahat alışıyorsun. Daha rahat alışıyorsun. Tabii. Benim bir sorum var. Tabii. Abi her katliam projesinde benim gördüğüm bir Anıl Piyancı başlıyor işe. Bunu özellikle mi seçiyorsunuz? Yoksa böyle ya bunun bir enerjisi var, bir ruhu var mı diyorsunuz? Yok Nedir? bak Katliam ilk başta Anıl Piyancı'yı biz çok seviyoruz yani sevdiğim bir kardeşimdir. Katliam 2'de Katliam 2'de aynen başlangıcı yaptı. Okey biz orada kararını biz vermiştik tamam mı? 3'te de dedik okey tamam madem böyle devam gitti. 4'te kendi karar vermiş. Ulan dedim ulan Anıl nasıl yapmış yani başlangıca göre sözü yazmış. Ha başlangıcı. Tabii. Artık olayın. Yani tam aklımda değil de sözler yani açarsanız Katliam 4'ü kendi kendine yani gelin güvey olmuş. Anladım. Başa beni yerleştirin abi gözünü seveyim. Yok diyemedik o şekilde yerleştir. Ya, Ama yakışıyor, 5'te çok- başta olmayacak yani. 5'te tamam. Ha. 5'te Anıl Piyancı Aynen, başta yok. değilsin. Bak garanti yani. Sana kesik. Çok iyi abi süper. İlginç sorular var. Mesela hiç müzik yapmaktan sıkılıp ara vermeyi düşündün mü diyor.
bir arkadaş. İlginç yani, bilmiyorum. Ara vermiştik zaten. Öyle mi? Bir sene, 2 sene oluyordu. Ara vermiştik. 8 tane albüm çıkardım. 17 senedir bu işi yapıyorum. 8'den de fazla hatta. 8, 9, 10 bile olabilir. Tam aklımda değil şu an. 17 senedir de müzik yapıyoruz. Yani demek ki arada bir sene verilmiş. falan filan böyle bir kendimizi kaybediyorduk bir aralar, bir şeyler. Neyse işte. Ara vermiştik. Ama aşkla yaptığımız için bıkmıyoruz da. Yani seviyoruz bu işi. Keyif aldığını anlıyorum zaten. Yani. Her Öyle türlü. bir konuşurken Tabii, bile tabii. o kayıt ortamını anlatırken bile bir enerji değişimi oluyor sende. Yani. Seviyoruz işte aynen. Güzel abi, süper. Şu yanımızdaki kadro da çok sağlam. Kimlerle çalışıyorsunuz mesela? O da ilginç. Stüdyoda prodüktörler kimler yanınızda Prodüktörler veya... Dadaş Beat olsun, Dead Eye olsun, Almanya'da Lex Barkey mastering işlerimize bakıyor. Yani klip, kameraman falan, bunların hepsi gerçekten çok böyle içten yapıyorlar işi. Yani adamlar dediğim gibi yani stüdyodan çıkıyor kanter içinde dövüşmüş gibi. Yani o kadar transa girmiş adam. Sonuçlarına güzel bir şey çıksın diye. Bir de sırf biz bunun şey açısına da bakmıyoruz. Okey, müzik, soundlar bu, ses bu, mix bu frekansa yapılır. Biz onlara da bakmıyoruz. Biraz daha derinlere de girmiş bizim prodüserler. Yani misal duygusal melodileri hangi tarafa veriyorsun? Yani misal sol tarafa veriyor. İnsanın sol beyin bölümü daha çok ona müsait olduğu için. Biraz pratik, mekanik şeyleri... Anlamasını ona göre yapıyor. Tabii. Yani duygusalları sola veriyor. Mekanik, pratik soundları sağa veriyor. O şekilde insan dinleyince anlamıyor onların ne olduğunu ama belirli şeyleri, hisleri alabiliyor. Bu şeylerini de çözmüş bizim adamlar. Yani alttan hangi frekansa veriyor ki seni direkt böyle yani uyuştursun. Yani bas gibi verirsin, du diye çalır ya da gerçekten içinde bir işliyor, beynine işliyor. O frekansları da bizim çocuklar çözmüş, yani gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Güzel. Çok memnunuz. Farklı. Yıllardır da beraberiz yani. Çok güzel abi, süper. Şöyle gene devam edeyim. Bunlar hep arkadaşların soruları ve gerçekten çok fazla soru vardır ya. Ya 2500-3000'e yakın soru. Ayıklayana kadar. Bak inanıyor musun, biz arada bir böyle şeye karar veriyoruz. Bilmiyorum nasıl da karar veriyorum ona. 2-3 kez pişman olmuşum. Şu soru cevap olayı yok mu? Evet. Bakıyorum 10, 20, 30 bin tane soru geliyor ya, işin içinden çıkamıyorsun artık. Arkadaşa diyorum, kardeş ne yapalım? Yani ben bunları cevaplayamam. Ne oluyor? Direkt 36 tane soru cevaplıyoruz. 36 soru. Yani direkt düz olsun, işin içinden çıkalım bir saatte. Güzel abi. Şimdi canlı okurken diyor. Şimdi sizin okumanızı agresif buluyorlar. Rap okumanızı. Evet. Bu agresif okuma canlı okurken sizi yoruyor mu diye hiç soruyorlar. Belki stüdyo Az önce zaten onu şey yok. yapmıştık. Problem yani yok. Sahnede olsun antrenmanlıysak yormuyor. Stüdyoda vaktin oluyor. Yorsa bile bir gidersin, çayını içersin, kahveni içersin, kendini toplarsın. Tekrar mikrofon başına geçince yapıyorsun. Vaktin var, stüdyoda sıkıntı yok. Zaten biz bir parçayı çıkartırken yerine göre bir hafta stüdyodan çıkmıyoruz. Tek ihtiyacımız yemek, içecek, duş. Başka bir şeye ihtiyacımız olmuyor. Net. Bir de bir ton sigara işte. Onun reklamı olmasın. Abi var ya. Kesinlikle. Şimdi Stransen klibindeki maskeyi çok aradım abi diyor. Bir tane temin edebilir miyim diyor. Onu internetten biz bulmuştuk. Gerçekten. Tabii. Strauss'ın videodaki şeydi değil mi? Şu kuru kafa, ağız. Paintball maskesi abi. Ha aynen bak, arayan arkadaş paintball maskesi. Soft hemen. Emin misin? Evet. Ya soft. Oğlum ağzını kapatıyorsun, gözün açık. Bence yanlış bilgi bu. Neyse. Diablo maskesi. Yo. Strauss'ında yok mu benim bir tane? Neyse dostum, kuru kafa yazınca çıkar bitiriyor. Kuru kafa maskesi. Ya bu maskeler çok merak ediliyor. Özel bir ilgin var mı bu böyle maskelerle alakalı falan, ne bileyim izlediğin filmlerden falan etkilendiğin bir şey mi Ya yoksa? şimdi biz tek başıma ben bunları araştırmıyorum. Belirli bir konsept, yani vizyonu, ben tamamen vizyonlar bana ait. Ekip sonradan üstüne çalışıyor. Ben diyorum ya böyle bir şekil bir şey lazım. Maskenin görünüşü böyle olsun. Bizim ekip bu sefer çalışmaya başlıyor. Kaç kişilik bir ekip abi o? Ya, Kalabalık bir ekip mi? 15-20 kişilik bir ekip. kişi. Tabii. Evet. Çok ciddi bir yatırım abi. Evet. Herkes de dediğim gibi aşkla çalışıyor bu işte. Vallahi bravo. Kolay iş Yani değil. bir ticaret yönüne bakan var. Menajerliği yapan var. Stüdyoda çalışanlar var. Beatçin var, grafikçin var, videocun var. Yani bir ton insan bu Masaka proje üstünde çalışıyor. Vizyonlar tamamen benden geliyor.
Bunu değerlendirmeyi de kardeşlerim Yani yapıyor. işin ruhunu sen bırakıp Evet, herkes işliyor onu. aynen. Çok güzel, bravo abi. Canlı akapella yapabilir mi diyor. Çok merak ediyoruz. Yok, şimdi onu yapamam. Şimdi yapamayız. Bak Ha. teknenin ortasında, boğazın ortasında Ha. canlı Keyif akapella varken falan. şimdi Her ne şeyin yeri var. yoruyorsunuz Her şeyin yeri var. Şu an keyif modundayız. Almanca şarkılar gelecek mi? Böyle bir şey düşünüyor musunuz? Alman sanatçılarla parçalar gelecek Alman ama sanatçılar. kendim de Almanca söylemeyeceğim. Yani bunun kararı, şimdi Almanya'da tüm en kafa isimlerle işim var ama sonuçta ben dedim şimdi iki piyasaya da oynamak biraz zor. Yani ciddi şekilde oynamak istiyorsan bir tarafı alman gerek hedef olarak, o şekilde yürüyeceksin. Şimdi hem Anlıyorum. Almanca hem Türkçe. Dediğim gibi o kafa isimleri parçama alırım, düet yaparız. O şekilde Almanya'da da tabii yayılmasını sağlarız. Ama kendim de Almanca söylemeyeceğim, öyle düşünüyorum. Eski rap ortamının yumuşadığını düşünüyor mu? Hani daha böyle, ne bileyim, böyle bir soru var. Eski hani daha kızgın halini kaybettiğini düşünüyor mu? 2000'li yılların başındaki rap'i özlüyor mu Masaka diyorlar. Ya şimdi o mecbur o basamaklar olması gerekti. 2000 yılında rap olması gerekti ama o zaman da biraz daha böyle garip ortamlar vardı. Yani biz de dahil daha çok böyle ciddi rakip görüyordu insan. Yani ben rap yapıyorum, sen rap yapıyorsun, sen benim rakibimsin. Of. Yani Herkes birbirinin rakibi. Tabii yani biz o zamanları çok iyi hatırlıyorum. Almanya'da en büyük, en başarılı rapçiler bize düet teklifi ediyordu. Ama biz hala o aralar böyle sokak kafasındayız böyle. Siz kimsiniz lan bize düet soruyorsun? Bu kafada yani. Düşün. Yani bayağı bir yolumuzu da kapatmış olduk. Ama o zamanlarda gerçekten öyleydi. Yani bu mu rap? Düşmanım. Böyle Bitti. saçmalık mı olur? Yani sonuçta yani bu müzik, güzel şeyler yapıyorsun. Dünyaya güzel şeyler bırakıyorsun kendi dinleyici kitlen için. Rakip diye bir şey yok. Herkesin yolu açık olsun. Allah yolunu açık etsin. 10 kat daha fazla kazansın. Kimsenin ekmeğinde gözümüz yok yani. Peki bunun yeterli olduğunu düşünüyor musun şu an? Çünkü ben gerçekten rap'in başarısını bu anlattığım formülde görüyorum aslında. Evet. Birbirine destek olan birçok rapçinin bir araya gelmesi ve ortaya büyük bir enerjinin çıkması. Ya sonuçta şimdi böyle destek denmez. Yeterli mi sence bu şu anda? Daha da mı fazlası olmalı? Ya acaba? destekten konuşamayız yani. Kime destek yapıyor ki? Ne konuda destek? Sonuçta bunların hepsi kafa isim. Hepsinin bir fan kitlesi var. Destek olmuyor, nasıl oluyor? Bir projeyi daha büyütmek istiyorsan, yani diyelim ben misal olarak Cezalan bir proje yapıyorsam onun bir kitlesi var, benim bir kitlem var. Evet. Ne oluyor? Bu daha büyük bir iş oluyor. Bu ne benim ona desteği oluyor, ne Anlıyorum. onun bana desteği oluyor. Sonuçta yani bir güç birleşimi oluyor. Projeni daha çok zirveye taşıyabiliyorsun. Konu bu. Yani destek, nasıl destek dersin? 3 hafta önce rap başlamış çocuğa bir destek destek çıkarsan yani. destek, Anlıyorum. bu destektir. Yoksa yani kimse kimseye destek ver diyor. Anlıyorum. Bu tabii farklı bir bakış açısı Evet. ikisi birbirine. Şimdi şey konusuna gelirsek, yani Nedir? dedin ya eski zamanın rapiyle şimdinin arasında fark var mı? Var. Daha böyle robotik olmuş artık. Yani dijital. Dijital. Şimdi yani. autotune'a karşı Doğru. değiliz ama çoğu kişi var autotune'suz tamamen tırış. Tamamen hiç dinlenmez bir şekilde full autotune'la müziğini yapıyor. Ya bu da yani hep arka arkaya, şimdi bazı playlistler var, bazı mekanlara gidince arka arkaya çalınca yani Dinleriz hepsi aynı geliyor bana. Kötülemiyoruz. Çok güzel parçalar da var ama hepsi aynı ya. Bizim canım, yani insanın canı sıkılıyor belirli zaman sonra. Bir de şu autotune'un bir özelliği var. Herkesin sesini aynı yapıyor. Aynı yapıyor zaten. He. Olay o zaten. Aynen, Yani o yüzden birbirine aynı benzediği geliyor. için her şeyde seviliyor yani. Birbirinden ayrılmayacak hale geldiği için. Aynen. Peki bu işin bir ileriki aşamasını nasıl görüyorsun? Ne Sonunda olabilir? tam gerçek robot olacak. En sonunda okuyan da robot olacak yani. Aynen. Sözü yazan da olacak. Hiç kimse Boğazına işleyecek artık onu. O aleti çipe boğazına. doğru dönüşecek He. yani en sonunda. Belki de öyle olacak. Vallahi inşallah bundan sonraki aşama nasıl olur? Biraz da bakış açısı geniş olan bir kitle olur. Çünkü böyle olması normal mi artık bilmiyorum. Biz başka bir piyasadan geldik. Biz zaten şeyin derdindeyiz yani. Tamam biz rap yapıyoruz ama paralel bir yoldan da yürümek istiyoruz. Yani tamamen o Türkçe rap piyasasına böyle bizi tıkayıp da siz de böyle ya da siz nasıl böyle değil sorulara, cevaplara biz daha gelemiyoruz. O yüzden paralel yürümeye karar verdik. Yani biz bize yeteriz diye bir düşünceye girdik artık. Güzel abi. Peki. Alayına diss derken kimi kastettin?
isim vermeyeceğim şimdi. Oo. Ama İsim vermeden. Yok, isim vermem ama çok sürmez. 1-2 tane proje bitmesi gerek. Şimdi yakın zamanda zaten çıkacak. Ondan sonra birkaç kişiye çok önemli diyeceğimiz şeyler var. Yani nasıl? Yani rapini eleştirmek falan değil. Gerçekten bir şeyler gördük ve yaşadığımız şeyler var. Bunlar da artık Anladım. söze getirmemiz gerek. Yani. Çünkü midemizde artık bu mecbur çıkması gerek. Mecbur. Birkaç kişinin duyacağı şeyleri var. Biz burada çok böyle tatlı bir röportaj yaptığımız için devamını da demeyeceğim. Yoksa bambaşka şey derdim yani. Süper. Neyse, tamam. Peki. Tamam. Kendimizi Gelmek üzere zaten. Peki. Genel olarak aslında bütün soruların çoğunluğuna ulaştık. Size sorabileceğim pek çok soruyu sordum. Türkiye'de yapılan rap ile Almanya'da yapılan rap arasında fark var mı? İşte ne bileyim söz ve beat kalitesi açısından bir fark var mı? Eskiden vardı da şimdi bu son 2-3 senedir aşağı yukarı kafa kafaya gidiyor. Soundlar da yani mixler olsun, masteringler olsun çok yakın. Soundlar çok yakın olmaya başladı. Tabii Almanya'da biraz da altyapı yapan çocuklar fazla. Burada biraz daha az yani 2-3 tane, 5 tane isim var tanınmış. Tanınmamış bir ton vardır da. Almanya'da gerçekten çok böyle başarılı çocuklar var. Yani soundlar da çok böyle 10 senedir, 15 senedir altyapı yapıyor. Ne oluyor? Tabii ki şimdiki zamana göre kendini ayarlamış, soundları yeni eksperimentler yapmaya başlamış. Çok değişik soundlar çıkarmaya başlıyorlar artık yani. Türkiye birkaç sene geride yani. Birkaç bu bir gerçek. sene geride genel olarak. Evet. Son olarak gelen bütün soruları kontrol edeyim. Bir şey atlamayayım çünkü arkadaşlar bana ondan sonra demediklerini bırakmıyor. Ben de sormuştum da şey yapmıştım da hiçbir şey atlamadığımı kontrol edeyim. Aslında şeyi merak edenler var abi. Bu özellikle büyük rapçilerle beraber yaptığınız parçaların bu sürecinin nasıl işlediğini merak edenler var. Belki bunlar hani şeydir. Acaba böyle bir adamla nasıl yapılıyor? Hangi? Atıyorum Snoop Dogg'la nasıl feat yapılıyor? Snoop Dogg'la ortak tanıdıklarımız var. Tanıdıklarla yani. Tabii. Yani bir bağlantı, connection üzeri yapıldı. Tabii sonuçta karşı taraftaki rapçiler bunun kararını veriyor. Böyle bir proje olsun mu olmasın mı? Çünkü yani telif diye bir şey vardır. Bazıları düşünüyor ya nasıl olur falan filan. Tamamen haklar da bizde, okey de bizde. Karşı taraf tabii ki onay vermesi gerek ki sen böyle bir proje yap. Adamlar gidiyor, emek veriyor. Bak karşı tarafta Amerika'da adam gidiyor, stüdyoda klibini çekiyor, uğraşıyor. Ama tabii ki dediğim gibi bak Katliam projesinde de öyle. Bazı rapçilerle yan yana daha gelmedin. Ama projeleriniz var. Karşı taraf seni biliyor. Yani bir ortamda biliyorsak o da orada mutlaka bir araya gelip çok başka bir projelerde konuşup benim İngilizcem olmadığı için zaten büyük sıkıntı. Yani adamlarla direkt de konuşamıyorum. Arkadaşım, kardeşim falan. Onlar bağlantıda oluyor. Ben diyorum bunu söyle bakayım. Onu söyledi falan. O şekilde ilerliyoruz. Abi çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Vallahi burada çok keyifli bir sohbet yaptık sayende. Belki atladığım sorular vardır. Arkadaşlarımız mazur görsünler. Ortamın güzelliğine vursunlar. Vallahi çok da hani bu ortamın keyfini de ben aslında yansıtmak istedim size. Hani keyifli de bir sohbet olmasını istedim Masakay'la. Çok teşekkür ederim. Söylemek istediğim bir şeyler varsa seni izleyenlere, dinleyenlere son olarak söylemek istediğim şey şu, yani takipte kalsınlar, çok güzel projeler gelecek. İnanılmaz şekilde ilerleyeceğiz yani. Bombaları hazırladık, atmak üzereyiz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Uzun batarya ömrü ve hafif yapısı ile özellikle dış çekimlerde hayatımı kolaylaştıran MSI Prestige 14'ün incelemesine videonun açıklamasından ulaşabilirsiniz.